Şimdi gideceğiz oradaki mezarlığın oraya. Mezarlığın dedikleri yer için çekeceğiz. Hava kararmadan gitmek istiyorum çünkü civarda mezarlar var, görmek istiyorum. Karanlık olduğu zaman pek görülmez. Orada şimdi şeyler var. Dediğim gibi mezarlar var. Osmanlı mezarları var. Ben çok eskiden gene çekmiştim Osmanlı mezarlarını. Bura farklı bir yer. Alt taraftan sesler geliyormuş. İşte konuşma sesleri, tak tak diye vurma sesleri. Şimdi gideceğiz bakacağız. Acaba ses gelecek mi? Cihaz da var. Orada bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Çok merak ediyorum. Gariplerime bakar mısın? Taşlarına bakın ne hale gelmiş. Bunlar. Evet. Kitabeleri var, yazıyordu aslında. Burada yaşıyorlarmış. Bakın şu ileride de var Osmanlı mezarları. Oraya da bir bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün Poyraz'la beraber daha önce geldiğimiz bir yere geldik. Burada kesen ağacı vardı. Kesen ağacının içinde boyuta girdiğimde şu ağacın içinde satanist ayini yapıyorlardı. Buraya geldik. Biraz daha ileride bir mezarlık varmış. Mezarlığın diyorlar altından bir ses geliyormuş. Şimdi Poyraz'la oraya gideceğiz. O ses geliyor mu gelmiyor mu bir bakacağız. Acaba mezarın altından mı geliyor ya da çevreden mi geliyor? Kimse bilmiyor. Ama diyorlar ki mezarın altından geliyor. Osmanlı mezarları var etrafında. Yanında normal mezarlar var. Gidip bakacağız oraya. Poyraz, Evet önce Ömer ne abi. yapalım? Seninle şurada bir kahve yapıp içelim mi? Bir etrafı bir bakalım Ömer abi. Gel Etrafa bir. bakalım. Gel bir. Hani ne var ne yok. Bakın şuralar. Biz burayı daha önce çekmiştik ya Poyraz. Daha önce geldik ya buraya. Ama gündüz kimse görmemişti burayı. Yine de bir bakalım hani ne var ne yok. Evet. Bak şöyle aşağısı var. Aşağısı zaten aşağıda bir dere var. Derenin olduğu yerde bak şöyle boydan boya gidiyor. O tarafa doğru gidiyor. Burada musallatlı orman var. Daha doğrusu musallatlı orman dediğim şöyle ormanın içinde cinlerin şeyi var. Kavim olarak köyü var. Cin köyü. Yani öyle bir köy var. Orayı da daha önce boyutta çekmiştim. Şimdi biz şey yapalım. O zaman burada bir kahve içelim. Ondan İçelim sonra ne herhalde. yapalım? Dediğimiz mezarlığa gidelim. Evet. Oraya gidelim. Yol üstü zaten orada değil mi? Aynen. Ama Orası. oradan buraya bayağı bir çıktık. Şimdi ne oldu? Bende az bir şey su vardı. Az önce bir çeşme bulduk. Çeşmenin önünde durduk. Bende de şişede su var. Suyu döktüm. Dedim yeni su dolduracağız ya. Çeşmeyi bir açtım baktım su yok. Su gelmiyor. Ondan sonra ileriye çıktı. Yani tırmandık biraz daha. Biraz daha çıktık baktık ileride bir çeşme daha var. O çeşmenin de şeyi yok. Başlığı yok. Neyse. Söktüler mi? Dedik Birinde ki- var su akmıyor, birinde yok. Aynen öyle. Dedik arabada acaba şey var mı? Su var mı? Baktım arabada. Allah'tan kahve yapmalık su varmış. Tedbirsiz geldik. Bu sefer tedbirsiz gelmeyelim Poyraz. Evet Ömer abi anlık oldu. Şöyle bura pislik dolu. Biz ateşi burada mı yakalım? Aslında yanar onlar değil mi? Burada yaksak bunlar da yanar Ömer abi. Ben cezveyi falan çıkarayım o zaman. Tamam. Evet. Şöyle. Buradan yakacak bir şeyler alacağız. Bunlar tam yakılmalık Ömer abi. Evet. Ama küçük bir ateş yakmamız lazım. Zaten bunlar da tutuşur. Bunlar da Tabii. tutuşur. Ufak bir ateş yakacağız. Ufak bir ateş yakalım ki sonra baş edemezsek olmaz. Onlar da tutuşuyor ama onlar da demliğe yapışmaz. Bak Hava şimdi, ne çok sıcak ne çok soğuk. Ömer Poyraz abi. şimdi var ya sana ormancılığın, izciliğin şeyini öğreteceğim. Asıl ana temellerini öğreteceğim. Beni iyi dinle tamam mı? Dinliyorum Beni Ömer iyi abi. dinlemezsen ne olur biliyor musun? Öğrenemezsin. Bir gün kamp videosu yapalım Ömer abi. Kamp videosu. Evet ama çadırlarla böyle. Aslında olur ha. Güzel olur değil mi? Evet. Şöyle şunları alayım. Biraz da şu püsküllerden yakalım. Şimdi bakalım. Bir de etrafı çekeyim ben. Güzelliğini öyle. Etrafı çek tabi. O ağaç bayağı büyük. Evet. Aman ha orman yanmasın. Baksana nasıl yanıyor. Şey gibi yanıyor. Barut gibi yanıyor. Bak bak. Al yaktım işte bak. Evet yandı. Gördün mü? Nasıl yandı hem de. Rüzgar da üstüne Rüzgar tam dönüyor. tüttürüyor. Bak. Yani işte böyle uzman olman lazım. Ateş konusunda. Bayağı güzel yandı Ömer abi. Evet. Burada maksat hani kahvemizi biraz suyumuzu kaynatalım ki
Ondan sonra gittiğimiz yerde çekimleri düzgün yapalım değil mi? Uyuşuk olmaya gerek yok. Evet. Şimdiden de ateş beni seviyor. Heh. Şöyle kaynatırım ben bunu. Şu puşlar var ya şunlar. Bunun adı. Puş diyorlardı buna puş. Bak şunlara. Görüntü de güzel Ömer abi. Evet. Güzel görüntü oluyor. Evet, suyumuz orada kaynasın. Ben de Ömer abi çekerken etrafı gezeyim. Göstereyim etrafı. Ne güzel yemyeşil. Aşağıya bakın. Kaynayacak. Kaynar Ömer abi baksana. Bunu daha önce de böyle kaynatmıştım. Eşref abiye nasip olmuştu. Eşref abiyle beraber kahve içmiştik. Evet, şimdi kaynayacak. Canlı canlı ateş yakmak böyle bir şey. Bunu nasıl sabitleriz ya? Şöyle yapalım. Şu taş sıcak mı? Şöyle yapayım. Heh. Böyle. Ha, tamam. Bak böyle kaynar bu. Poyraz buradan gitmeden var ya bunu iyi söndürmemiz lazım ha. Evet Ömer abi ne Değil mi? olur ne olmaz bir daha tüter bizi gittikten sonra. Tabii. İçeriye ormanın lezzeti giriyor. Evet. Ormanın ve küllerin. Küllerin Küllerin verdiği de, kül de bir tat katıyor. magnezyum, potasyum. Evet. Bütün vitaminleri karşılıyor. Aslında alakası yok da şöyle. Aslında külün de faydası var. Ya nasıl faydası var? Bazı böyle hani yemek pişirirken ya da bir şey pişirirken kül falan gelirse etin üstüne mesela genelde mangal yapanlarda oluyor. Ömer abi küle girmişken Hı. şey nasıl oluyor? Külle abdest alma. Külle abdest alma. Hani sıkıştığın zamanda O mesela toprakla teyemmümü diyorsun. toprakla. Toprakla ya Külle toprak alınıyor olacak. mu külle? Ya külle de olmaz. Külle aslında olmaz. Toprak olması lazım. Kül çünkü o toprak değil. Toprakla nasıl alınıyor peki? Toprakla şöyle alınıyor bak. Şöyle. Mesela toprak bir alan bulalım. Ama su olmayacak ha bak. Mesela su olmayacak. Piyasada su yok. Bir yere gidiyorsun işte arıyorsun su yok. Abdestin namaz saati kaçacak. Hemen ne yapacaksın? Geleceksin temiz bir yere bakacaksın. Mesela her yerden de yapılmaz. Mesela ayak değmeyen bir yer. Neresi olabilir? Buralar genelde hayvanlar köpekler burada geçerken pisleyebilir. Dikkat edeceksin ona. Ya da Mesela toprakla alıyormuş gibi yap Ömer abi. biraz kazacaksın. Şöyle yapacaksın. Bak şöyle yapacaksın. Elini şöyle süreceksin. Bu şekilde göstersene Ömer abi. Niyet edeceksin. Bak İşte bu niyet açıdan. ettim Allah rızası için. Teyemmüm abdest almaya. Teyemmüm abdesti. Evet. Teyemmüm ile abdest almaya. Yani daha doğrusu budur. Teyemmüm ile abdest almaya. Şöyle bak. Bak şöyle süreceksin elini bir. Bu kadar. Bu kadar. Abdestini almış oluyorsun. Namazını kılacaksın. Ondan sonra şöyle. O senin namazı kaza olmaz. Namaz saati geçti. Ama yolculuğunu bitirdin. Bir yere vardın. Baktın su var. O sıra teyemmüm bitiyor. Teyemmüm bitiyor ve yeniden abdest alman lazım. Tabii o kıldığın namaz sayılıyor. Anladın değil mi? Anladım Hani Ömer abi. böyle diyemezsin. Ben orada teyemmüm almıştım, namazıma devam edeyim. Öyle bir şey yok. O Ya da orada su. geçerli sadece. Tabii o anlık geçerli. Suyu bulana kadar geçerli. Kaynıyor bu arada Evet, Ömer abi. suyumuz kaynıyor. Bak nasıl kaynıyor. Evet. Peki Ömer abi şeyi anlatabilir misin? Seferiyi. Nasıl seferi olunur? Seferi de Seferide ne şöyle. oluyor? 90 kilometre bir yerden uzaksan, kendi evinden uzaksan seferi sayılıyorsun. Seferi olduğun zaman Ramazan orucunda eğer Ramazan ayındaysan Ramazan orucunu şey yapabilirsin. Kazaya bırakabilirsin. Çünkü seferisin. Mesela 3 günlük yol var. 3 gün oruç tutmasan kimse sana bir şey diyemez, seferisin. Ama ben o kadar gittim, İstanbul'a gittim geldim. Yani Urfa'dan, Adana'dan çok gittim geldim. Ramazan ayının içinde gittim geldim. Tuttum yani bir sıkıntı olmadı. Çünkü şöyle imkanlar iyi. Arabalar şu an eski zamanki gibi değil. Bir de namazlarda da şöyle. Namazlarda mesela seferiysen 2 rekat kılıyorsun. Şeyde de akşam namazını mesela 3 rekat kılıyorsun. Yatsıyı da 2 rekat ve şey olarak vitir olarak kılıyorsun. Yani öğlen ikindiği 2, akşamı 3, yatsıyı 2-3. Sabahı 2, öğlen 2, ikindi 2, akşam 3, Tabii vitir tam kılınıyor. yatsı 2, vitir 3. Çünkü vitir yatsı namazına ait bir namaz değil. Vitir aslında vitir vacip namazı ayrı bir namazdır. O namazı kılarken de işte
Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazın vitrini kılmaya demeyeceksin. Ya Rabbim niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya. Vitir vacip namazını kılmaya diyorsun. Allahu Ekber deyip başlıyorsun. Evet. Ben bardaklar nerede? Bardaklar Arabada mı? torpidoda olması lazım Ömer abi. Poyraz. Sana biraz az koyacağım. Kafein senin için iyi değil çünkü. Şimdi bak suyumuz kaynadı ya. Evet. Şimdi bu kaynar sudan bunun içine koyacağız. Doğal magnezyumlu taşımız. Taş soğuk. Bu benim, bu senin. Şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar yeter. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Poyraz bana dedi ki Ömer abi dedi kaşık yok. Bana dedi hani ne yapabiliriz? Kaşığımız yok. Dedim kaşık var. İşte bak doğada, Doğal kaşık. evet doğada yalnız kaldığında yani kaşıksız kaldığında sana doğal bir kaşık. Evet, mis gibi. Evet bu kaşıkla şöyle karıştıracağız. Ah Eşref abi çok şey kaybediyorsun Eşref abi. Evet bu bak benimki koyu seninki açık. Kızmıyorsun değil mi? Yok yok Ömer abi. Normalde kahve içen insan değilim öyle de. Şimdi bu Bugün özel. şu dalın da aroması kahvenin içine giriyor. Dal aromalı. Tabii dal aromalı kahve oldu şimdi. İyice eritelim. Dal ve kül. Evet. Heh. Burada şimdi herkese ikram etmek isterdim ama ormanda da kahve çok güzel gidiyor ha. Evet Ömer abi. Evet. Harbiden iyi. Süper. Şöyle şimdi gideceğiz oradaki mezarlığın oraya. Mezarlığın dedikleri yeri şimdi çekeceğiz. Hava kararmadan gitmek istiyorum çünkü civarda mezarlar var görmek istiyorum. Karanlık olduğu zaman pek görülmez. Orada şimdi şeyler var. Dediğim gibi mezarlar var. Osmanlı mezarları var. Ben çok eskiden gene çekmiştim Osmanlı mezarlarını. Bura farklı bir yer. Alt taraftan sesler geliyormuş. İşte konuşma sesleri, tak tak diye vurma sesleri. Şimdi gideceğiz bakacağız. Acaba ses gelecek mi? Cihaz da var. Orada bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Çok merak ediyorum. Tamam. Evet Ömer abi. Yani büyük ihtimal belki dışarıdan geliyordur ya da gece geliyordur. Ben Gece oraya geliyor. gelmedim değil mi? Sen oraya yok gelmedin. Ben de merak ediyorum Yok oraya. yok. Gittik Geldim mi seninle. ben hiç oraya? Seninle hiç gelmedik. Hatırlamıyorum çünkü. Seninle hiç gitmedik. Artı şöyle bir şey var bir de. Gündüz de geliyormuş. Bir tane aşağıda mezarın bekçisi var. Mezarlığın caminin bekçisi var ya. Evet. O dedi ki gündüz de geliyor sesler. Dedim gündüz de geliyorsa dedi bir işler sıkıntılı yani biraz sıkıntılı. Bakalım biz de gittiğimiz zaman ses gelecek mi? Şansımıza gelmezse kötü. Ama ses gelirse ne olduğunu anlarız. Neyin sesi? Neyin sesi acaba? Ne için o ses geliyor? Evet şimdi dediğim mezarlığın oraya gidiyoruz. Poyraz buralar yani hem güzel hem serin bayağı yüksek ha burası. Bayağı yüksek Ömer abi, Ben- aşağısı uçurum. Kışın geldiğim zaman buraya kışın da geldim bir sefer. Kışın geldiğim zaman şeydi. Yani kar vardı yukarıya çıkamadık. Aşağı ineceğiz zaten. Aydınlık olur. Kar vardı yukarıya çıkamadık. Baksana ya. Yola bak. Biz gelirken bayağı bir böyle yollar açtık da. Ya yol kötü Ömer abi, taş maş falan var. Evet.
Evet, mezarlığın Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ses gelen mezarlık burası. Osmanlı mezarlarına bakar mısın ne hale gelmiş? Şöyle bakalım. Hemen bir Fatiha'mızı okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Arkadaşlar mezarlığa geldiğiniz zaman eğer ki Fatiha'yı okumadan önce salavat çekerseniz, yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derseniz, ondan sonra Fatiha'yı okursanız o Fatiha tüm ölmüşlere, tüm ümmeti Muhammed'e gider. Yani Peygamber Efendimizin ümmetinin hepsine gider. Şimdi ses, yol şurası, bakın yol şurası, şurası yol. Buradan geçenler ses görüyor. Poyraz, önce aşağıyı göstermedik de, bakın Osmanlı mezarlarına bakın, şu taşa bakın. Taş bayağı bir aşağıda kalmış. Mezar burası, bakın bu mezar. Karşısı mezar, şurası mezar. Bismillahirrahmanirrahim. Belki de, bakın şurada mezar, bakın. Yok, burası taşmış be. Mezar sandım da. Üstüne basmak istemiyorum. Neresi, hangisi? Üzerinde yüz mü var? Hangi mezarda? Şunda mı? Şurada var bir tane. Burası eski bir yerleşim yeri olduğu için. Arkadaşlar burası şöyle, eski İznik yolu. Eski İznik yolunda, bakın burası İznik'e doğru giden yol. Yani şuradan böyle dümdüz gidersen İznik'e giden yol. O tarafa giderseniz İznik, bu tarafa aşağıya inerseniz şehir merkezi. Arabamız da şurada. Bakın Osmanlı mezarlığı. Bir tane burada. Sesler nereden geliyor ben anlamıyorum ki, bakalım. Bana dedi ki gündüz de geliyormuş da. Ömer abi acaba hani şu şeyin altında, yaprakların altında kalmış olanlardan ya Buradan. ya da şundan mı geliyor? Şimdi şöyle, buradan geçenler, yoldan geçenler buradan ses geldiğini söylüyorlar. Evet. Konuşma sesleri, bilhassa mesela akşamüstü gittikleri zaman buradan geliyor. Ama buradan ne sesi geliyor? Belki de şöyle de olabilir. Mesela onlar oradan geçerken, yani birkaç kişi burada oturuyordur, oradan konuşuyordur, ses yankı yapıyordur. Öyle bir şey düşünüyorum. O da olabilir. Olabilir de. Sesi duymadığımız için tam şey de yapamıyoruz. Tabii şöyle bir şey de var, bakın. Mezarlıklara şimdi cinler gelir, şeytanlar da dolar, yani gelir. Hani mezarlığın içine cinler gelmeyecek diye bir şey yok. Öyle bir korkutma amacıyla buradan geçenlere ses çıkarıyor olabilirler. Tabii burada yatan zatlar, burada yatan muhteremler, onlarla alakası yok. Onlar zaten ebedi istirahate göçmüş, ahirete göçmüşler, ama burada sadece kabirleri var. Burayı gördüğümüz zaman biz ne yapıyoruz? Hem ölümü hatırlıyoruz. Yani kabirler ne için var? Böyle iştihamlı, mesela normal baksana ne kadar sade mezarlar. Bunu sade mezarlar daha önce camilerin avlularına, bazı kişiler de kendi evlerinin avlularına mezar yapardı. Neden eski zamanda ev avlularında mezarlıklar vardı? Tabii avlular da büyüktü. Çünkü ölümü sık hatırlamak için, ölümü devamlı hatırlamak için camiden çıkınca mezarları görüp işte bir Fatiha okuyup onlara da fayda olsun diye mezarlıklar varmış. Şimdi bakalım, biraz daha detaylı bir inceleme yapalım. Nerede bir şey varsa, yani nerede bir, hepsini değerlendiriyoruz. Mesela işte ses geliyor dediler, biz geldik buraya. Burada da var. Bilhassa da aslında ben, hani tamam ses geliyor, sesleri duyabiliriz, belki cihaz da duyar. O bizim her zaman çektiğimiz şey. Davetlerde de çok ses duyuyoruz ama benim asıl sebebim, buraya gelme sebebim, ilk önceliğimiz şu Osmanlı mezarlarıydı. Osmanlı ecdadının mezarları. Yani o kadar bilmiyorum, o zamana benim karşı, içimde o zamana karşı bir şey var, böyle özlem var. Bir sempatim var, bir Osmanlı'ya karşı. Çünkü bu kadar pislik yoktu herhalde ya. Bu kadar pislik yoktu. Poyraz. Bak şurada da var. Bak yeni mezarların arasında da var. Yeni mezarların arasında da var. Şimdi daha neler var, neler var orada. Bak Tabii. yaprakların altında da kalmışlar. Bak şurada kalmış. Burada var. Yani şöyle, bu mezarların ecdadı, yani torunları falan hiç görmüyorlar mı? Kimse bilmiyor mu acaba? Buradakiler kim? Yani bu mezarlığın temizlenmesi falan gerekiyor. Benim yıllar önce çektiğim bir Osmanlı mezarlıkları vardı. Bu Osmanlı mezarlıklar da aynı şekildeydi. Bir de şeydi, sıralıydı. Yani belki 100 tane
taşı yan yana dizmişlerdi. Şimdi dinleyelim bakalım ses gelecek mi? Buraya gece geleceğiz, gece. Gece gelebilir miyiz? Gece neredeyiz? Bu gece yola çıkacağız. Dönüyoruz. Bu gece kalsak, sabah yola çıksak, duruma göre bakacağız. Eğer sabah yola çıkarsak bu gece buraya gelelim. Olur Ömer abi. Olmazsa çünkü gece gelip şurada dururuz. Geliriz şuraya pusarız. Bizim durduğumuz zaman da şansımıza ses çıkmaz. Öyle. Şimdi gece ben gelirim mezarlıkta şurada. Şuraya çökerim, pusarım buraya. Ömer abi onları görmeyecek mi? Neyi? Varlıklar. Ha, yok şey diyorum hani eğer bir insansa falan. He. Hani bir insan yapıyorsa en azından görürüz. Tutar baskın atarız. Tabii bir baskın yaparız. Ama şöyle bir şey var. Normal ses geliyorsa da zaten görürüz. Sonuçta cihaz. Değil mi? Kamera. Bak Evet. şu tarafa bir baksana. Sen bir kamerayla bir tarama yapsana. Ne olur ne olmaz. Belki görürsünüz. Yani kamerada gözükebilir. Şu köşeye bak. Şu alt kısma bak. Şuraya bak şuraya. O tarafa bak. Ver bakayım. Ver bakayım hele. Bak aşağıda falan da evler falan var Ömer abi. Vardı ama. Yukarıda da- Arkadaşlar eğer farklı bir şey görürseniz kameraya yansıyan bizim görmediğimiz değişik bir şey görürseniz yorumlara yazın. Yani yorumlarda belirtin. Çünkü biz şu an bizden gizli bir şeyler de oluyordur. Kamera görüyordur, kayıt altına alıyordur ama biz görmüyoruz. Gariplerime bakar mısın? Taşlarına bakın ne hale gelmiş. Hadi bak kimdi Ömer abi? Bunlar Taşın altında taş koydu. evet kitabeleri var yazıyordu aslında. Burada ne yapmışlar? Onu da merak ediyorum. Burada yaşıyorlarmış. Bakın şu ileride de var Osmanlı mezarları. Oraya da bir bakalım. Bu Osmanlı mezarlarının burada şöyle söyleyeyim. Eğer buradaki yatan eğer temiz insanlar varsa bütün Osmanlı zamanındaki herkes evliya değildi. Burada yatanların çoğu da evliya değil. Normal insanlar ama şöyle söyleyeyim duası kabul olan insanlar varsa eğer evliyalardan birileri varsa ne bileyim temiz insanlar birileri varsa bizi izleyen bizim Bir de Sen Gör ailesinin onların yüzü su hürmetine Bir de Sen Gör ailesinin ne muradı varsa Rabbim kabul etsin. Onların yüzü su hürmetine. Yani onların temiz amellerinin yüzü su hürmetine tabii temizlerse onu söylüyorum. Çünkü bu kadar Osmanlı mezarlarının arasında illaki evliya da vardır. Yani temiz kişiler de vardır. Bakın burada var. Bakın şurada var. Bunların arasında asker olanlar var. Bunların arasında memur olanlar var. Bunların arasında işte şöyle mesela hoca olanlar var. Orada sarıklar var. Yani Osmanlı mezarlarının çoğu şöyle mesleklerine göre şey yapılıyormuş. Mezarlar yapılıyor o zamanlarda. İşte bir hoca ölmüşse ya da bir hoca efendi vefat etmişse işte mezar taşının başı ona göre yapılıyor. Bir asker vefat ettiğinde farklı yapılıyor. Ha bazen normal bir kişi hacca gitmiş gelmiş bir kişi işte orada vefat etmişse 12 de mesela hoca şeklinde yapılıyor. Poyraz, ben şu an ses duymadım. Sen duydun mu? Dinlemiyoruz ki hep konuşuyoruz. Biraz susalım da değil mi? O ne? Var ha sesler. Değil mi? Biri bağırdı Ömer abi. Şu an bir sesle gelse, biri de konuşsa ben diyeceğim ki insanlar bir şey var burada. İnanın öyle bir ortamdayım şu an. Biri konuşsa ya da gerçekten o sesi şu an belki de duyuyoruz da ben diyorum ki hani normal. Bakın. Birileri konuşuyor ileride. Konuşuyor. Her yerden geliyor bu arada Ömer abi. Yani ne diyeyim? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Arkadaşlar sizin yerinize de Fatiha'mızı okuduk. Buradan şimdi gideceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.